Merhaba değerli izleyicilerim. Piranoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda İslam'ın temel prensiplerinden, ilkelerinden biri olan infak ve sadaka taşını konu edineceğim. İnfak ve sadakanın dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Niçin sadaka verilir? Nasıl verilmelidir? İnfak nelerden yapılır? Bu konuyu işleyeceğim. Öncelikli olarak bir ayet-i kerime ile yani bahse konu olan infak kavramına bahse konu olan ayet-i kerime ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol, sevgi ve merhameti sınırsız olan Yüce Allah'ın adıyla. Meselüllezine yunfikune envalen fi sebilillahi kemeseli habbetin abbetet sebbe'a senebil fi sümbületin miyeti habbe. Vallahu yudayfu lemen yeşâ. Vallahu vasiun alim. Sadakallahul azim. Sözün en doğrusunu Yüce Allah söyler. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Allah yolunda infak edenlerin durumu, misali neye benzer? 7 başak, her başakta 100 tane olan tohuma benzer. Yani siz bir verirsiniz, Allah onu 700'e kadar yükseltir. Vallahu yudaifu limen yeşâ. Hatta fazl-ı kereminden bunu artırır da. Allah'ın rızkı, nimeti, merhameti sınırsızdır, geniştir. Evet, bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman mallardan infak edilmelidir. Kazançlardan, elde edilmiş olan mallardan infak yapılmasıyla ilgili bize bir öneri vardır ve aynı zamanda bir emir gibidir. Zira siz Allah yolunda, Allah rızası için onun rızasına ulaşmak ve ona ulaşmak için sadaka ve infakta bulunursanız Allah size o bir verirsiniz, o size 700'e kadar yükseltir. Hatta fazl-ı kereminden bunu daha fazla artırabilir. İşte bu anlayışla İslam toplumları içerisinde mütedeyyin, inanmış, samimi Müslümanlar, müminler bu ayet hayatlarına geçirmişler ve infaklarda bulunmuşlar. Yani kazancın ihtiyaçtan fazlasını infak etmişlerdir. Böylece yeryüzünde fakir, fukara, garip, kuraba kalmasın diye. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir amacı nedir? Yeryüzündeki fakirliği ortadan kaldırmak içindir. Ve bunu verirken de, infaklarda bulunurken, sadakalarda bulunurken de medenice, insanice, mümince verilmesi istenmiştir. Birçok ayette geçer bu. Birçok ayette geçer. İncitilen sadakadansa en hayırlısı olan nedir? Kavl-ü marufundur. Yani güzel bir sözdür. Demek verirken incitilebiliyor. O nedenle de ecdadımız sadaka taşları oluşturmuşlardır. Sadaka ile ilgili güzel sözler vardır. Başın gözün sadakası. Azdan az, çoktan çok verilir. Sadakalar belaları def eder. Sağ elin verdiğini sol elin duymayacağı şekilde vermektir. Bu da çok önemli bir inceliktir. Öyle ki ecdat düşünmüş, alimler, ulemalar düşünmüşler, sadaka verirken nasıl davranmalıyız? Öyle ya, sadaka verirken yüzleşiliyor. Varsıl olan yoksul olana veriyor. Ve varsılla yoksul yüz yüze gelince yoksul mahcup olmasın diye onu gizlemeye çalışmak lazım. O nedenle de sadaka taşı oluşturulmuştur. Camilerde veya bazı önemli yerlerde bu sadaka taşı oluşturulmuş. Osmanlı döneminde bir gelenektir bu. Çok güzel bir gelenektir. Günümüzde hemen hemen kalmamış ise de ama geçmişi yad etmeye değer güzel bir bahse konudur. Evet, sadaka taşı dediğimiz zaman bunun esprisi nedir? Bir incelik vardır, bir rikkat, bir insanice, bir mümince duruş sergilenmiş oluyor. Siz sadakanızı verdiğiniz zaman karşı taraftaki kişi
incinebilir, mahcup olabilir. Dolayısıyla da bunu gizlemek lazım. O nedenle sadaka taşı oluşturulmuştur. İşte varsıl olan kimse ne yapıyor? Sadaka taşına götürüp oraya işte infakını, sadakasını bırakıyor, zekatını bırakıyor. Para, altın vesaire buna benzer gibi. Gören kim? Sadece ve sadece Allah. Başkaları görmüyor. Alan kişi yani yoksul ise varsılın bırakmış olduğu o sadaka taşından ihtiyacı oranında alıyor. Çünkü orada var, altın var, paralar var, çokça para var. Hepsini birden almıyor, boşaltmıyor. Dolayısıyla da orada sadece ihtiyacı olanı alıyor. Bu da bir inceliktir. Bakın, böylesine duyarlı, mütedeyyin müminlere ne kadar ihtiyaç var değil mi? Yine böylesine duyarlı, yoksul olan insanlara da efendim ne kadar ihtiyacımız var. O sadaka taşındaki olan bütün altınları, paraları birden yoksul olan kimse almıyor. Sadece ihtiyacı olanı alıyor. Zira başkaları da muhtaç olabilir, başkalarının da ihtiyacı olabilir diye düşünüyor. Böylesine duyarlı bir mümince davranış. Evet, işte bu konuyu işlememin nedeni şu Ramazan günlerinde zekatlarımızı, fitrelerimizi, sadakalarımızı infaklarda bulunurken kesinlikle ve kesinlikle çok duyarlı davranmalıyız. Olabildiğince hayırlarımızı, hasenatlarını gizlemeye çalışmalıyız. Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgi ve inayeti üzerinize olsun. Bir başkaki YouTube programında buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.